Bu kitabı tam 4 kere okudum. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatımı değiştirdi. Abartmıyorum. Gerçekten benim bu kitap hayatımı değiştirdi. Çünkü düşüncelerimi değiştirdi. İlk 2019'da keşfettim bu kitabı. 2019, 2020, 2021 ve son olarak size anlatacağım diye geçen hafta okudum. Keşke daha gençken okusaydım diyor. Beni o kadar etkiledi ki bir de şunu söyleyeyim. Bu kitabı çoğu psikiyatrist danışanlarına öneriyor. Sadece benim keşfettiğim bir kitap değil bu. Alanında uzman birçok kişi bu kitabın ne kadar iyi olduğunun farkında. Peki ne anlatıyor bu kitap? Buraya gelmeden önce sizden iki şey istiyorum. Birincisi bu videoyu sonuna kadar izleyin. Mümkünse kağıt kalem alın elinize ve sonuna kadar izleyin. İster hızlandırarak izleyin, ister ara vererek izleyin. Ama mutlaka izleyin. Size çok faydası olacağına inanıyorum. İkincisi ise lütfen bu videoyu beğenin. Beğenin ki ihtiyacı olan kişilerin önüne düşsün. Beğendiyseniz videoya geçelim. Bir şeyi hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama hayatımız resmen bir tiyatro sahnesi gibi değişiyor. Farklı şehirlerde yaşıyoruz. Farklı okullara gidiyoruz. Farklı insanlarla tanışıyoruz. Meslek değiştiriyoruz. Arkadaş çevremiz baştan aşağı yenileniyor. Da bazılarımız eşini bile değiştiriyor. Ama işin garip tarafı şu. Sorunlar çoğu zaman değişmiyor. Sürekli bizi terk eden insanlarla karşılaşıyoruz. Defalarca aynı tip ilişkilere giriyoruz. Bir türlü hayır diyemiyoruz. Ne kadar başarılı olursak olalım kendimizi yetersiz hissetmeye devam ediyoruz. Sanki hayat farklı sahnelerden oluşuyor ama oynanan oyun hep aynı kalıyor. Bugün konuşacağım kitap tam olarak bu sorunun peşine düşüyor. Jeff Young'un Hayatın Yeniden Keşfedini. Ve bence kitabın en büyük başarısı da tam burada başlıyor. Çünkü çoğu kişisel gelişim kitabı size daha pozitif düşün, kendine inan, hayallerinin peşinden git der. Young ise kitabına hiç böyle başlamıyor. Tam tersine size oldukça rahatsız edici bir soru soruyor. Ya aslında hayatını sen yönetmiyorsan? Bir düşünün. Gerçekten yaptığımız seçimlerin ne kadar bize ait? Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? Neden bazı insanlar sevgiyi hak etmediğine inanıyor? Neden bazıları sürekli fedakarlık yapıyor? Neden bazıları ne kadar başarılı olursa olsun içten içe kendisini sahtekar gibi hissediyor? Neden bazı insanlar çocukluklarından onlarca yıl sonra bile aynı acıları yaşamaya devam ediyor? Bu sorulara yoğun cevabı şu. Bizi yöneten şeyler sadece bilinçli karakterimiz değil. Çocuklukta oluşan görünmez kalıplardır. Bu kalıpların adına da biz şema diyoruz. Bugün psikoloji dünyasında şema terapi denildiğinde akla gelen ilk isim Jeff Young. Kendisi bilişsel terapinin kurucusu kabul edilen Aaron Beck'in öğrencilerinden biri ve klasik bilişsel terapinin özellikle depresyon ve kaygı gibi sorunlarda gerçekten başarılı olduğunu ama bazı danışanlarda yıllarca süren ilişki problemlerini, köklü kişilik örüntülerini değiştirmekte yetersiz kaldığını fark etmiş. Bunu kitabın giriş bölümünde açıklıyor. Düşünsenize bir danışan geliyor, depresyonu geçiyor, kaygısı azalıyor, panik atakları bitiyor ama birkaç ay sonra yine aynı kişiye aşık oluyor. Yine aynı toksik ilişkiye giriyor. Yine aynı acıları yaşıyor. Sorun aslında depresyon değil. Sorun hayatı yaşama biçimi. Hayatı algılama biçimi. İşte Jung burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Belirtileri tedavi etmek başka şey, hayatı yöneten sistemi değiştirmek başka. Bu kitap tam olarak ikinciyle ilgileniyor. Hayatı nasıl algılıyoruz onu bize gösteriyor. Bu kitabı kitapçılarda muhtemelen kişisel gelişim rafına koyuyorlar. Ama ben onu oraya koymazdım. Çünkü bu bir motivasyon kitabı değil. Sabah kalkınca size gaz vermiyor. Hayallerinizi gerçekleştireceğinizi söylemiyor. Evrene mesaj göndermenizi istemiyor. Onun yerine sizi rahatsız ediyor. Çünkü gerçek değişim çoğu zaman rahatsızlıkla başlıyor. Jung size sürekli şu mesajı veriyor. Hayatındaki en büyük düşman dışarıda olmayabilir. Belki de senin zihninin içinde yıllardır çalışan görünmez bir yazılım vardır ve sen bunu karakterin sanıyorsundur. Bence kitabın en sarsıcı fikri tam olarak bu. Biz çoğu zaman karakterimiz olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında öğrenilmiş kalıplar olduğunu fark etmiyoruz. Ben böyle bir insanım. Ben güvenemem. Ben sevilmem. Ben başarısızım. Ben yalnız kalırım dediğimiz şeylerin hiçbiri gerçek olmayabilir. Sadece yıllarca tekrar edilmiş bir hikaye olabilir. Peki gelelim şemaya. Şema tam olarak nedir? Şema kelimesini ilk kez duyan biri için biraz karmaşık gelebilir ama aslında oldukça basit. Beynimizin hayatı yorumlamak için oluşturduğu otomatik filtreler diye düşünebilirsiniz. Hepimizin bir gözlüğü var. Ama bu gözlük camdan yapılmamış. Anılarımızdan yapılmış. Çocukluğumuzdan yapılmış. Yaşadığımız acılardan yapılmış. Ve biz dünyaya o gözlüğün arkasından bakıyoruz.
başlıyoruz. Kitabın tanımıyla şema, çocuklukta başlayan, yaşam boyunca tekrar eden, düşüncelerimizi, duygularımızı, davranışlarımızı ve ilişkilerimizi etkileyen derin örüntüler. Genellikle ihmal edilme, eleştirilme, aşırı korunma, istismar edilme ya da temel duygusal ihtiyaçların karşılanamaması gibi deneyimlerle oluşuyorlar. Şema yalnızca bir düşünce değil, bir duygu değil, bir davranış değil. Hepsinin birleşimi. Ve en tehlikeli tarafı da bu. Çünkü böyle olunca artık onu gerçeklik sanmaya başlıyoruz. Şimdi gelelim kitabın belki de en ürkütücü fikrine. Şemalar yalnızca geçmişi hatırlatmıyor. Geçmişi yeniden üretiyor. Bunu ilk okuduğumda gerçekten uzun süre düşündüm. Çünkü aslında hepimiz bunu bir şekilde yapıyoruz. Babası tarafından sürekli eleştirilen biri gidip onu eleştiren insanlara aşık oluyor. Çocukken sevgi görmeyen biri sevgi göstermeyen insanları çekici buluyor. Sürekli terk edilen biri kendisini terk edecek insanlara bağlanıyor. Çocukken sürekli kontrol edilen biri yetişkin olduğunda da kendisini kontrol edecek insanlarla ilişki kuruyor. Peki neden? Neden insan bildiği acıya geri dönüyor? Neden bilinmeyen mutluluk yerine tanıdık acıyı seçiyor? Çünkü tanıdık olan güvenlidir. Acı verse bile güvenlidir. Şema bize zarar veriyor ama aynı zamanda bize tanıdık geliyor. Ve insan zihni çoğu zaman mutluluğu değil tanıdıklığı seçiyor. İşte bu yüzden bazı insanlar defalarca aynı ilişkiyi yaşıyor. Sadece kişiler değişiyor. Senaryo aynı kalıyor. Kitap bize şunu diyor. İnsanlar çocukluklarında yaşadıkları acıyı yetişkinliğinde tekrar etmeye eğilimlidir. İlk bakışta saçma geliyor. Kim acı çekmek ister ki diye düşünüyorsunuz. Ama biraz düşününce mantığı ortaya çıkıyor. Çocukluğu boyunca sevgiyi kazanmak zorunda kalan biri yetişkin olduğunda da sevgiyi hak etmeye çalışıyor. Hiçbir zaman koşulsuz sevildiğine inanamıyor. Çocukluğu boyunca ihmal edilen biri ihmal edildiği ilişkilerde kendisini daha evinde hissediyor. Çünkü beyni bunu normal kabul etmiş ve kitap burada çok önemli bir uyarı yapıyor. Şema değişmezse hayat değişmiyor. Şehir değişebilir, iş değişebilir, sevgililer değişebilir, arkadaşlar değişebilir ama senaryo aynı kalır. Ne kadar acı değil mi? Bu kitapta yazar klasik terapilerin eksik kaldığını düşündüğü noktaları bir araya getirerek şema terapiyi geliştirmiş. Bilişsel terapi, davranışçı yöntemler, yaşantısal teknikler ve psikodinamik yaklaşımları tek bir çatı altında toplamayı amaçlamış. Hedef yalnızca semptomları azaltmak değil, yaşam boyu süren örüntüleri değiştirmek. Yani mesela sadece neden böyle hissediyorum sorusuna cevap vermek değil. Asıl soru bu döngüyü nasıl kıracağım sorusu. Ve kitabın geri kalanının tamamı da aslında bu soruya cevap vermeye çalışıyor. Şimdi kitabın en önemli düşüncesine geliyoruz. Jeff Young'un bütün sistemi tek bir varsayım üzerine kurulu. Hiçbir çocuk dünyaya kendisinden nefret ederek gelmiyor. Hiçbir bebek doğduğu anda ben değersizim, kimse güvenmiyor, ben yalnız kalacağım, ben başarısız olacağım diye düşünmüyor. Bunlar doğuştan getirdiğimiz özellikler değil, öğrenilmiş kalıplar. Ve işte bu öğrenilmiş yapıların adına şema diyoruz. Burada çok önemli bir ayrım var. Şema yalnızca kötü bir an değil, kötü anın zamanla kimliğin bir parçası haline gelmesi. Mesela çocukken bir kez eleştirilebilirsiniz. Bu bir olaydır. İki kez eleştirilirsiniz. Bu bir deneyimdir. Yüzlerce kez eleştirilirseniz artık beyniniz şu kararı verir. Demek ki ben yetersizim. İşte bir olay ile şema arasındaki fark burada. Yetişkin olduğumuzda geçmişimize dönüp mantık yürütebiliyoruz. Babam aslında stresliydi. Annem de kendi travmalarını yaşıyordu. Beni sevmedikleri için değil, beceremedikleri için böyle davrandılar diyebiliyoruz. Bugün bunları söylemek kolay ama 4 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuk böyle düşünemez. Çocuk dünyayı merkezine kendisini koyarak anlamlandırır. Babası ilgilenmiyorsa babamın işi çok yoğun demez. Demek ki ben sevilmeye değer biri değilim der. Annesi sürekli eleştiriyorsa annem mükemmeliyetçi biri demez. Demek ki bende yanlış olan bir şeyler var der. Çocukların en büyük trajedisi tam da bu. Kendilerini suçluyorlar. Çünkü başka açıklama üretemezler. Bu yüzden çocuklukta yaşadığımız olayların çoğu unutulur. Ama onların bıraktığı anlam unutulmaz. Ve yıllar sonra davranışlarımızı yöneten şey de o anlam olur. Kitabı okurken aklıma sürekli şu benzetme geldi. Hepimiz görünmez bir sırt çantası taşıyoruz. Kimimizin çantasında sevgi var, kimimizin güven, kimimizin cesaret var. Ama bazılarımızın çantasında ihmal var, utanç var, eleştiri var, korku var. Ve ilginç olan şu, biz bu çantayı taşıdığımızın farkında bile değiliz. Çünkü onu çocukken sırtımıza taktılar, biz de onun ağırlığını normal sandık. Doğduğumuz günden beri sırtımızda 10 kiloluk bir yük taşısanız 30 yaşına geldiğinizde onu fark eder miydiniz? Muhtemelen hayır. Çünkü sizin normaliniz odur. Şemalarda tam olarak böyle işliyor. Jung diyor ki insanlar çoğu zaman kendilerini iyileştirecek kişilere değil şemalarını besleyecek kişilere çekilirler.
derler. İlk duyduğunuzda kulağa mantıksız geliyor. Kim mutsuz olmak ister? Kim kendisine kötü davranan birini seçmek ister diye düşünüyorsunuz. Ama mesele mutluluk değil, tanıdıklık. Mesele çocukluğu boyunca sevgiyi kazanmak zorunda kalan biri ilgisini kolay gösteren insanları sıkıcı bulabiliyor. Çünkü beyni bu kadar kolay sevgi olmaz. Demek ki bunda bir sorun var diyor. Ama sevgisini esirgeyen biri karşısına çıktığında bir anda heyecan başlıyor. Kalp hızlanıyor, merak oluşuyor, takıntı oluşuyor. Bunu aşk sanıyor ama çoğu zaman bu aşk değil. Şemanın harekete geçmesi, çocukluk düşüncelerinin gün yüzüne çıkması. Bence kitabın en sarsıcı fikirlerinden biri bu. Bazen kelebekler uçuşması dediğimiz şey aslında çocukluk hayalarımızın uyanması olabiliyor. Burada çok ilginç bir psikolojik mekanizma da var. İnsan beyni belirsizlikten hoşlanmıyor. Bu yüzden tanıdığı şeyi tercih ediyor. Tanıdığı şey acı bile olsa yine de ona yöneliyor. Hiç bilmediğiniz bir şehirde yürümek mi daha kolaydır yoksa çocukluğunuzun geçtiği mahallede yürümek mi? Elbette mahallede yürümek. Çünkü beyniniz yolu biliyordur. Şemalar da aynı mantıkla çalışıyor. Mutlu olacağınız yolu bilmiyor ama acının yolunu ezbere biliyor ve bu yüzden sizi sürekli oraya götürüyor. Jeffrey Young kitabın başında birçok gerçek danışan örneği anlatıyor. Bunlardan biri de Jet. İlk bakışta oldukça başarılı biri. Yakışıklı, zengin, iyi bir kariyeri var. Kadınlar onu seviyor. Dışarıdan bakınca herkes onun yerinde olmak istiyor. Ama içeride bambaşka bir hikaye var. Jet hiçbir kadına bağlanamıyor. Bir kadını elde ettiği anda ilgisini kaybediyor. İlişki ciddileşmeye başladığında kaçmak istiyor. Neden? Çünkü çocukluğu boyunca duygusal ihtiyaçları karşılanmamış. Babası yok. Annesi duygusal olarak uzak. Sonuç olarak duygusal yakınlık ona yabancı geliyor. Yakınlaşmak istediğini zannediyor ama biri gerçekten yaklaşınca panikliyor. Bu yüzden sürekli kusur buluyor. Çok konuşuyor. Yeterince zeki değil. Bana göre değil diyor. Aslında sorun kadınlarda değil. Sorun yakınlığın onda oluşturduğu korku. Yazarlar Jade'in yaşadığı bu döngüyü duygusal yoksunluk şemasıyla açıklıyor. Terapi sürecinde amaç yalnızca çocukluğu anlamak değil, aynı zamanda ilişkilerde sürekli kusur bularak yakınlıktan kaçınma davranışını fark etmesini ve buna meydan okumasını sağlamak. Kitapta anlatılan sürecin sonunda Jade daha sağlıklı bir ilişki kurmayı başarıyor. Bunu bizler de yapabiliriz. Her birimizin kusuru hayatı öğrenirken koşulların bize öğrettiği yanlışlar var. Tıpkı Jet gibi. Kitabı okurken en çok hoşuma giden noktalardan biri şu. Jung sürekli içgörü tek başına yeterli değildir diyor. Bu gerçekten çok önemli. Bugün sosyal medyada psikoloji içerikleri inanılmaz arttı. Herkes travmasını biliyor, bağlanma stilini biliyor, şemasını biliyor, çocukluğunu biliyor ama hayatı değişmiyor. Neden? Çünkü bilmek başka şey, değişmek başka şey. Sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor. Ama bu bilgi insanı sigarayı bırakmaya yetmiyor. Türkiye'nin yarısı sigara içiyor. Bu kişilere sorsak sigara sağlığa zararlı derler. Ama bir yandan da bağımlılıklarından vazgeçemiyorlar. İlişkiler de böyle. Bir insan babam beni eleştiriyordu. Bunu anlayabilir. Ama hala kendisini eleştiren insanlara aşık olabilir. Çünkü beynindeki otomatik sistem devam ediyor. İşte Jung'un terapi yaklaşımı tam burada devreye giriyor. Sadece anlamaya değil, yeni davranış üretmeye odaklanıyor. Eski döngüyü fark etmek ilk adım. Onu her tekrar ettiğinde durdurabilmek ise ikinci adım. Ve ikinci adım çok daha zor. Bence kitabın okuyucuya verdiği en umut verici mesaj şu. Şema kader değil. Bu cümleyi özellikle aklınızda tutun. Çünkü kitabın geri kalanındaki bütün bölümler bu fikrin üzerine inşa ediliyor. Evet, çocukluğunuzu değiştiremezsiniz. Anne babanızı değiştiremezsiniz. Geçmişinizi silemezsiniz. Ama geçmişin bugünkü kararlılığınızı yönetmesine izin vermeyebilirsiniz. Bu kolay mı? Hayır. Yazar zaten bunun kolay olduğunu söylemiyor. Tam tersine şemaların yıllarca tekrar ettiği için çok güçlü olduğunu, değişimin zaman, farkındalık ve sürekli pratik gerektirdiğini özellikle vurguluyor. Fakat değişim mümkün. Kitabın en büyük iddiası tam olarak bu. Bunu kendimden örnek vererek açıklayayım. Ben ilk 2019'da okuduğumda çok büyük bir aydınlama yaşadım. Ama bir yandan da çok üzüldüm. Çünkü anlatılan örneklerdeki düşünce kalıpları bende de vardı. İlk adım olarak bunların farkına vardım. İçimdeki eleştirel sesi fark ettim. Daha sonra o sesleri geçersiz kılacak argümanlar ürettim. Tabii her okumamda biraz daha ilerledim. Son okumamda fark ettim ki ilk okuduğumda kafamdaki birçok sesi susturmuşum. Bu zamanla oldu ve daha öğrenecek
yapacak çok işim var. Şimdi kitabın belki de en önemli bölümüne geldik. Çünkü Jeff Young bütün kitabı 11 şema üzerine kuruyor. Bu kitabı okurken insanlar genellikle şu hataya düşüyor. Her şemayı okuduklarında kendilerini onda görüyorlar. Aslında bu oldukça normal. Çünkü hiçbir insan tek bir şemadan oluşmuyor. Hepimizin içinde farklı yoğunluklarda birçok şema var. Kimimizde terk edilme daha baskın, kimimizde kusurluluk, kimimizde bağımlılık, kimimizde yüksek standartlar. Bazılarımızda ise bunların birkaç tanesi aynı anda çalışıyor. Yazarın amacı size bir etiket yapıştırmak değil. Amacı hayatınızın direksiyonunda hangi görünmez kalıpların oturduğunu fark ettirmek. Çünkü tanımadığınız bir düşmanla savaşmanız mümkün değil. Şimdi tek tek şemalara bakalım. Bence kitabın en acı veren şemalarından biri terk edilme şeması. Çünkü insanın en temel korkusuna dokunuyor. Bir gün herkes beni bırakacak. Bu korku bazen o kadar derine yerleşiyor ki kişi bunun farkına bile varmıyor. Dışarıdan baktığımızda normal bir ilişki yaşıyor gibi görünüyor. Ama içeride bambaşka bir savaş dönüyor. Mesajına 5 dakika geç cevap verildiğinde bir anda kaygılanıyor. Aklına onlarca senaryo geliyor. Sevdiği biraz uzaklaştığında ilişkinin bittiğine inanıyor. Aslında ortada hiçbir kanıt yok. Ama şema kanıt istemiyor. Çünkü o zaten kararını yıllar önce vermiş. Çocukken vermiş. Kitapta Patrick isimli danışan tam da bunu yaşıyor. Eşi onu defalarca aldatıyor. Normal şartlarda insan böyle bir ilişkiyi bitirir. Ama Patrick bitiremiyor. Tam tersine kadın uzaklaştıkça ona daha fazla bağlanıyor. Bu çok garip görünüyor ama aslında şema açısından oldukça mantıklı. Çünkü Patrick'in çocukluğu da aynı belirsizlik içinde geçmiş. Babası küçük yaşta ailesini terk etmiş. Annesi ise alkol problemi yaşayan tutarsız bir anne. Yani çocukluğu boyunca sevgi hiçbir zaman güvenli olmamış. Dolayısıyla yetişkin olduğunda da güvenli sevgiyi değil belirsiz sevgiyi tanıdık buluyor. Yazarın anlattığı Patrick vakası terk edilme şemasının kişiyi nasıl istikrarsız ilişkilere çekebildiğine çarpıcı biçimde gösteriyor. Terapi sürecinde Patrick yalnızca geçmişini anlamıyor. Aynı zamanda zarar veren ilişkiyi sürdürmek yerine yeni seçimler yapmayı öğreniyor ve sonunda daha güvenli bir ilişki kurabiliyor. İşte kitabın belki de en can yakıcı mesajı burada. Bazen en büyük tutku en sağlıklı ilişkide değildir. Bazen yoğun aşk sandığınız şey şemanın alarm vermesidir. Bu gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir fikir. Çünkü kültürümüzde de biraz böyle yetişiyoruz. Ne kadar acı varsa o kadar aşk var sanıyoruz. Oysa yazar tam tersini söylüyor. Gerçek sevgi çoğu zaman daha sakindir, daha güvenlidir, daha öngörülebilirdir. Ve ilginç olan şu, şemalarımız yüzünden bazen tam da bu güvenli sıkıcı buluyoruz. Bu kitabı okurken beni en çok şaşırtan noktalardan biri de şuydu. Şemamız çok güçlüyse sağlıklı insanlar size ilk başta çekici gelmeyebilir. Çünkü beyniniz dramaya, belirsizliğe, koşmaya, mücadele etmeye alışmıştır. Size değer veren biri geldiğinde onu heyecansız bulabilirsiniz. Ama sizi sürekli bekleten biri geldiğinde bir anda yoğun duygular hissetmeye başlarsınız. İşte tam bu noktada insan kendisine gerçekten ona mı aşığım yoksa çocukluğumdaki yaraya mı sorusunu sorması gerekiyor. Bence kitap boyunca en sık dönüp dönüp sorulması gereken soru bu. İkinci şemaya geçiyoruz ve bana göre günümüzde en yaygın olanlardan biri bu. Duygusal yoksunluk şeması. Bu şemanın temel cümlesi kimse beni gerçekten anlamıyor. Dışarıdan bakıldığında bu insanlar oldukça güçlü görünürler. İşlerini yaparlar, arkadaşları vardır. Hayatlarına devam ederler. Ama içlerinde sürekli tarif edemedikleri bir boşluk vardır. Sanki hayatlarında eksik olan bir parça vardır. Ve ne yaparlarsa yapsınlar o boşlukta olmaz. Bu şemanın oluşmasının temel nedeni oldukça basit. Çocuklukta temel duygusal ihtiyaçların karşılanmaması. Burada sadece fiziksel ihtiyaçlardan bahsetmiyoruz. Çocuğun karnı doyabilir. Güzel kıyafetleri olabilir. İyi okullarda okuyabilir. Ama kimse onu gerçekten dinlememiş olabilir. Hiç kimse onun korkularını önemsememiş olabilir. Hiç kimse ona seni anlıyorum dememiş olabilir. Bu şemayı okurken aklıma Doğan Cüceloğlu geldi. Diyor ki bizim toplumumuzda çocukları dinlemeyiz. Hep nasihat ederiz ya da azarlarız. Onlarla sohbet etmeyiz diyor. Sohbet etmiyoruz. İşte duygusal yoksunluk tam olarak burada başlıyor. Kitaptaki Jet bunun en güzel örneği. Hayatı boyunca kadın arıyor ama aslında kadın aramıyor. Çocukluğunda alamadığı duygusal güveni arıyor. Sorun şu ki bunu bulduğu anda kaçıyor. Çünkü yakınlık ona yabancı geliyor. Ve insan bazen en çok istediği şeyden en çok korkabilir. Kitabın söylediği çok önemli bir şey daha var. İçimizdeki boşluğu başka insanlar dolduramaz. Bunu duyunca biraz klişe gibi geliyor ama düşünün. Eğer çocuklukta sevgi eksik kaldıysa yetişkin olduğunuzda biri sizi sevdiğinde ilk hissettiğiniz şey mutluluk olmayabilir. Şüphe olabilir. Gerçekten beni seviyor mu?
mu? Bir çıkarı var mı? Yakında gider diye düşünürsünüz. İşte şema tam burada devreye giriyor. Yani sorun sevgi bulamamak değil, sevgiyi kabul edememek. Bu ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. Şimdi geldik benim en ağır bulduğum şemalardan birine. Kusurluluk şeması. Bu şemanın temel düşüncesi benim içimde yanlış olan bir şey var. Bakın dikkat edin. Başarısızım demiyor. Çirkinim demiyor. Yetersizim demiyor. Daha derin bir şey söylüyor. Ben bozuk bir insanım. İşte bu yüzden bu şema çok yıkıcı. Çünkü kişi yaptığı davranışları değil, kimliğini sorguluyor. En ufak hata yaptığında saatlerce kendisini suçlayabiliyor. Bir eleştiri aldığında sadece yaptığı işin kötü olduğunu düşünmüyor. Kendisinin kötü biri olduğuna inanıyor. Övgü aldığında bile rahatlayamıyor. Çünkü içinde sürekli bir gün gerçek yüzünü görecekler sesi var. Bu bana modern dünyada çok sık gördüğümüz sahtekarlık sendromunu hatırlatıyor. Ne kadar başarılı olursa olsun başarısını hak etmediğini düşünen insanlar var. Kitap bunu yıllar önce çok güzel açıklıyor. Eğer çocukluk boyunca sürekli eleştirildiyseniz beyniniz eleştiriyi normal kabul ediyor. Dolayısıyla başarı bile o sesi susturamıyor. Çünkü sorun başarı eksikliği değil, şemanın varlığı. Bence kitabın en zekice anlattığı noktalardan biri şu. Şemalar objektif değildir. Şemalar avukattır. Sürekli kendi haklılıklarını ispat etmeye çalışırlar. Mesela kusurluk şemanız varsa 10 kişi size iltifat eder. Bir kişi eleştirir. Gece yatağa girdiğinizde hatırladığınız şey o eleştiri olur. Çünkü şema onu seçmiştir. Terk edilme şemanız varsa sevgiliniz 100 kez yanınızda olur. Bir kez geç gelir, şema der ki gördün mü ben haklıyım. İşte bu yüzden şemalar zamanla daha da güçleniyor. Çünkü sürekli kendi kanıtlarını topluyorlar ve diğer bütün verileri görmezden geliyorlar. Burada biraz durup kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Hayatımız boyunca aldığımız kararların kaçı gerçekten özgür irademizin ürünü? Kaçı yıllar önce çocukken yazılmış görünmez bir senaryonun tekrarından ibaret? İşte kitabın asıl amacı bu soruyu cevaplamak. Çünkü Jung'a göre farkındalık değişimin başlangıcıdır ama tek başına yeterli değildir. Şimdiye kadar 3 önemli yaşam tuzağını konuştuk. Terk edilme, duygusal yoksunluk, kusurluluk. Fakat kitap bunlarla sınırlı değil. Jeffrey Jung'un oluşturduğu sistem toplam 11 temel şemadan oluşuyor ve ilginç olan şu, bu şemaların çoğu tek başına çalışmıyor. Birbirlerini besliyorlar. Mesela kişi hem kusurluluk hem terk edilme şemasına sahip olabiliyor. Bu durumda zaten yeterince iyi biri değilim. Bir gün beni terk etmeleri çok normal düşüncesi ortaya çıkıyor. İşte şemaların tehlikesi burada başlıyor. Tek tek değil, takım halinde çalışıyorlar. Bahsedeceğim dördüncü şema ilk bakışta çok masum görünebilir. Ama uzun vadede insanın hayatını ciddi biçimde sınırlandırıyor. Bağımlılık şeması. Bu şemanın temel cümlesi ben tek başıma yapamam. Dikkat edin, burada gerçekten yapamamak ile yapamayacağına inanmak arasında büyük bir fark var. Çünkü bağımlılık şemasına sahip insanlar çoğu zaman aslında oldukça zeki ve yetenekli insanlar. İşlerini yapabilirler ama kendi kararlarına güvenmezler. Sürekli birilerinin fikrine ihtiyaç duyarlar. En küçük konuda bile sen olsan ne yapardın diye sorarlar. Karar verdikten sonra bile rahatlayamazlar. Tekrar sorarlar. Bir daha sorarlar. Çünkü sorun bilgi eksikliği değil, güven eksikliğidir. Ve bu güven eksikliği çoğu zaman çocuklukta oluşuyor. Aşırı koruyucu ailelerde büyüyen çocuklar iyi niyetle bile olsa hayatı tek başlarına deneyimleyemezler. Sürekli onlar adına karar verilir, düşmelerine izin verilmez. Yanlış yapmalarına izin verilmez. Sonuçta çocuk şu mesajı öğrenir. Dünya çok zor. Ben ise bunun için yeterince güçlü değilim. Bu kitapta beni en çok düşündüren noktalardan biri şu oldu. Biz toplum olarak korumayı sevgiyle karşılayabiliyoruz. Çocuk üşümesin, yorulmasın, üzülmesin, hatta yapmasın diye düşünüyoruz ve ilk bakışta bunların hepsi sevgi gibi görünüyor. Ama yazar başka bir pencere açıyor. Diyor ki çocuk hiçbir zaman düşmezse ayağa kalkmayı öğrenemez. Hiç risk almazsa cesaret geliştiremez. Hiç sorumluluk almazsa özgüven oluşmaz. Yani bazen fazla korumak sevginin değil kaygının sonucudur. Ve çocuk bunu annem bana güvenmiyor, babam benim yapabileceğime inanmıyor şeklinde yorumluyor. Bu mesaj yıllar boyunca zihinde kalıyor. 30 yaşına geldiğinde bile iş değiştirmeye korkuyor insan. Yeni bir şehirde yaşamaya korkuyor. Tek başına karar vermeye korkuyor. Çünkü aslında hala çocukken yazılmış senaryoyu oynuyor. Şimdi kitabın en ilginç vakalarından birinden bahsetmek istiyorum. Hater. Hater sürekli felaket bekleyen bir kadın. Metro çökecek, deprem olacak, hastalık çıkacak, soygun olacak,
yangın olacak, bir köprü yıkılacak, her an kötü bir şey olacakmış gibi yaşıyor. İlk bakışta bu yalnızca kaygı bozukluğu gibi görünebilir. Ama Jung daha derine bakıyor. Hitler'ın anne babası savaş travması yaşamış insanlar. Dolayısıyla çocuklarını sürekli tehlikelere karşı uyarıyorlar. Niyetleri kötü değil. Tam tersine çocukları korumaya çalışıyorlar. Ama çocuk şu mesajı öğreniyor. Dünya güvenli bir yer değil. Hayat sürekli tehlikelerle dolu. Kitapta Hater örneği üzerinden anlatıldığı gibi kişi gerçek risk ile zihnini büyüttüğü risk arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanabiliyor. Şema terapisinde amaç yalnızca kaygı azaltmak değil, kişinin kendi başa çıkma gücüne yeniden güvenmesini sağlamak ve felaket beklentisini sorgulamak. Bugün haber kanallarını ve sosyal medyayı düşününce bu şemanın eskisinden çok daha yaygın hale gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü her gün onlarca felaket haberi görüyoruz. Algoritmalar korkuyu büyütüyor ve fark etmeden zihnimizle dünyayı olduğundan daha tehlikeli algılamaya başlıyor. Bu şemayı taşıyan insanların ortak özelliği hiç rahatlayamamaları. Tatile giderler, ya hastalanırsam diye düşünürler. Çocuk okula gider, ya başına bir şey gelirse diye düşünürler. Telefon çalar çalmaz kesin kötü bir haber var diye düşünürler. Aslında ortada gerçek bir tehlike yoktur. Ama beyin alarm sistemini kapatamaz. Çünkü yıllardır hep açık kalmıştır. Ve insan bir süre sonra kaygıyı kişiliği zannetmeye başlar. Oysa Jung tam tersini söylüyor. Kaygı karakter değildir. Öğrenilmiş bir alarm sistemidir. Günümüzde belki de en yaygın şemalardan birine geldik. Boyun eğicilik şeması. Bu şemanın temel cümlesi başkalarını üzmemeliyim. İlk bakışta kulağa oldukça erdemli geliyor değil mi? Nazik olmak, fedakar olmak, insanları kırmamak bunların hepsi güzel özellikler gibi görünüyor. Ama yazar burada çok önce bir ayrım yapıyor. Fedakarlık ile kendini yok etmek birbirinden farklı. Boyun eğici insanlar sürekli evet derler. İstemeseler bile, yorsalar bile, haklı olsalar bile içlerinden hayır demek geçse bile diyemezler. Çünkü derinlerde şu korku vardır. Eğer karşı çıkarsam beni sevmez, itiraz edersem beni reddeder. Hayır dersem kötü biri olurum. Bu yüzden kendi ihtiyaçlarını sürekli ertelerler ve yıllar sonra farkında bile olmadıkları bir öfke birikir. Kitaptaki Carlton karakteri bunun en güzel örneği. Hayatı boyunca herkesi memnun etmeye çalışıyor. Babasını, eşini, çocuklarını, çalışanlarını ama ilginç olan şu kimse memnun olmuyor. Çünkü insan kendisini tamamen yok ettiğinde başkaları da ona saygı duymamaya başlıyor. Yazarın Carton örneği boyun eğicilik şemasının yalnızca iyi olmak olmadığını, kişinin kendi ihtiyaçlarını sürekli bastırmasının zamanla öfke, tükenmişlik ve kimlik kaybına yol açabileceğini gösteriyor. Terapi sürecinde Carton sınır koymayı ve kendi isteklerini ifade etmeyi öğrenerek ilişkilerinde daha sağlıklı bir denge kuruyor. Hayır demek neden bu kadar zor peki? Bu sorunun cevabı aslında çocuklukta gizli. Çocukken fikir söylediğinizde cezalandırıldıysanız, duygularınız küçümsendiyse, itiraz ettiğinizde sevgiden mahrum bırakıldıysanız beyin çok basit bir denklem kuruyor. İtaat eşittir güvende olmak. Yıllar geçiyor. Artık 30 yaşında yetişkin biri oluyorsunuz ama zihniniz hala aynı formülü kullanıyor. Bu yüzden patronunuza hayır diyemiyorsunuz. Arkadaşınıza hayır diyemiyorsunuz. Ailenize hayır diyemiyorsunuz. En kötüsü kendinize de hayır diyemiyorsunuz. Kitap burada çok değerli bir denge kuruyor. Çünkü yazar bencil olun demiyor. Tam tersine sağlıklı ilişkilerin, karşılıklı ihtiyaçların konuşabildiği ilişkiler olduğunu söylüyor. Gerçek sevgi sürekli kendinden vazgeçmek değil, iki tarafın da var olabildiği bir alan kurabilmek. Bence bu cümle sadece romantik ilişkiler için değil, anne baba ilişkisi, arkadaşlık, iş hayatı, hatta çocuk yetiştirme için bile geçerli. Şimdiye kadar 6 yaşam tuzağını konuştuk. Belki bazıları size tanıdık geldi. Belki bazılarını çevrenizdeki insanlarda gördünüz. Ama şimdi anlatacağım şema bence günümüz insanını en iyi anlatan şema. Hatta dürüst olmak gerekirse bugün sosyal medyada geçirdiğimiz sadece 10 dakika bile bu şemayı tetiklemeye yetiyor. Bahsettiğim şema yüksek standartlar şeması. Bu şemanın temel cümlesi yeterince iyi değil. İlginç olan şu, bu cümleyi başkaları söylemiyor. İnsan kendi kendisine söylüyor. Bir iş bitiriyor ama kutlayamıyor. Yeni bir hedefi koyuyor. Onu başarıyor, yine mutlu olamıyor. Çünkü artık daha büyük bir hedef var. Daha yüksek maaş, daha güzel ev, daha iyi bir araba, daha iyi bir vücut, daha fazla takipçi, daha çok kitap, daha çok başarı. Ve hayat bir süre sonra bitmeyen bir yarışa dönüşüyor. Hayatınızda hiçbir hedefe ulaştığınız anda mutlu olamayıp hemen bir sonrakine düşünmeye başladığınız oldu mu? Üniversiteyi kazanıyorsunuz, sonra mezun olmayı düşünüyorsunuz. Mezun oluyorsunuz, iş bulmayı düşünüyorsunuz. İşe giriyorsunuz,
terfi etmeyi düşünüyorsunuz. Terfi alıyorsunuz, ev almayı düşünüyorsunuz. Sonra daha büyük ev, sonra yatırım, sonra emeklilik. Ve bir gün dönüp bakıyorsunuz, hayatı yaşamamışsınız. Sadece sürekli hazırlanmışsınız. Bu bölüm bana modern çalışma kültürünü düşündürttü. Bugün birçok insan çalışmayı bırakınca suçluluk hissediyor. Dinlenirken bile rahatlayamıyor. Tatilde bilgisayarını açıyor, hafta sonu maillerini kontrol ediyor. Çünkü durduğu anda içindeki ses konuşmaya başlıyor. Boş duruyorsun, geride kalacaksın, yeterince üretmiyorsun. Bu aslında başarı isteği değil, şemanın konuşması. Başarı sağlıklıdır ama başarıyla özlerimizi birbirine bağladığımız anda başarı sizi özgürleştirmiyor, esir alıyor. Toplum mükemmeliyetçiliği genellikle övüyor. Ne kadar titiz, ne kadar disiplinli diyoruz. Elbette disiplin çok değerli. Ama yazar burada başka bir noktaya dikkat çekiyor. Eğer hata yapmak sizin için felaket anlamına geliyorsa artık disiplin değil, kaygı çalışıyordur. Mükemmeliyetçilik çoğu zaman başarı üretmez, erteleme üretir. Çünkü insan kusursuz yapmak istediği için başlayamaz ya da başlar ama bitiremez. Çünkü hiçbir zaman yeterince iyi olmaz. Bence bu özellikle içerik üreten insanlar için çok tanıdık geliyor. Bir video hazırlıyorsunuz, defalarca düzenliyorsunuz, yine beğenmiyorsunuz. Tekrar çekiyorsunuz, yine olmuyor. Aylar geçiyor, video hala yayınlanmıyor. Aslında sorun kalite değil, şemanın kendisi. Yine kendimden örnek vereyim. Bu video için çok hazırlık yaptım. Çok iyi olmalı, herkes izlemeli diye düşündüm. Ama sonra düşündüm ki ne yaparsam yapayım yine eksiğim olacak. Mükemmeliyetçi olsam bu videoyu belki de yayınlamazdım. Bir sonraki şema diğerlerinden biraz farklı. Çünkü ilk bakışta problem gibi görünmez. Haklılık şeması. Bu şemaya sahip insanlar genellikle kurallar benim için geçerli değil. Ben istediğimi yaparım. Başkaları beni anlamak zorunda diye düşünürler. Empati kurmakta zorlanırlar. Sınır kabul etmek istemezler. İstekleri hemen gerçekleşmeyince öfkelenebilirler. İlk başta bu insanlar özgüvenli gibi görünür ama yazar burada ilginç bir noktaya değiniyor. Bazılarının gerçekten aşırı şımartılarak büyütülmesi bu şemaya neden olabiliyor. Bazılarında ise tam tersi oluyor. Çocuklukta çok fazla değersizlik yaşayan kişi yetişkin olduğunda bunun tam tersini savunuyor. Yani içindeki değersizlik duygusunu dışarıdaki üstünlük tavrıyla kapatmaya çalışıyor. Bu yüzden bazen kibir, özgüven değil, savunmadır. Bir başka şema oldukça sessiz çalışıyor. Başarısızlık şeması. Temel düşünce ben zaten başaramam. İnsan daha başlamadan kaybetmiş oluyor. Sınava girmeden, başvuru yapmadan, iş kurmadan, kitap yazmadan, YouTube kanalı açmadan vazgeçiyor. Çünkü zihni çoktan kararını vermiş. Nasıl olsa olmayacak. Burada enerji olan şey şu. Bu insanlar çoğu zaman gerçekten başarısız oldukları için değil, başarısız olacaklarına inandıkları için denemiyorlar. Dolayısıyla şema kendisini doğruluyor. Denemiyor, olmuyor. Sonra bak gördün mü diyor. Bu psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şeye çok benziyor. İnsan korktuğu sonuca farkında olmadan kendisini hazırlıyor. Başarısızlık şemasındaki en büyük kayıp başarı değil ihtimallerdir. Çünkü kişi hiç denemediği için hayatında nelerin mümkün olabileceğini de hiçbir zaman öğrenemez. Belki harika bir yazar olacaktı. Belki çok iyi bir girişimci, belki çok iyi bir öğretmen ama denemedi. Çünkü çocukken birileri ona sen yapamazsın demişti ve o ses yıllar sonra bile zihninde yaşamaya devam etti. Bu bahsedeceğim şema özellikle içine kapanık insanlarda sık görülüyor. Sosyal izolasyon şeması. Temel düşünce ben hiçbir yere ait değilim. Kalabalığın içinde bile yalnız hissediyorlar. Arkadaş gruplarında bile yabancı gibi hissediyorlar. Sürekli dışarıdan kendilerine bakıyorlar. Sanki herkes normal, bir tek ben farklıyım diyorlar. Bu duygu gerçekten çok yorucu. Çünkü insan ait hissedemediği hiçbir yerde rahatlayamıyor ve zamanla kendisini daha da izole ediyor. Burada önemli bir ayrım var. Yalnız kalmayı sevmek başka, yalnız hissetmek başka. Bazı insanlar tek başına olmaktan gerçekten keyif alır. Bu sağlıklıdır. Ama sosyal izolasyon aşamasında durum farklı. İnsan aslında yakınlık ister ama yakınlaşabileceğine inanmaz. Dolayısıyla kendisini geri çeker. Sonra yalnız kalır. Sonra da zaten kimse beni önemsemiyor der. Şema yine kazanır. Bence kitabın en ağır bölümlerinden biri de son şema. Kuşkuculuk ve kötüye kullanılma şeması. Çünkü çoğu zaman gerçek travmalar üzerine kuruluyor.
istismar, ihanet, şiddet, aşağılama, manipülasyon. Bu deneyimleri yaşayan insanlar zamanla insanlara güvenilmez sonucuna varabiliyor. Kitaptan Mackley'nin hikayesi bu durumu çok etkileyici şekilde anlatıyor. Üvey babası tarafından istismara uğruyor. Yıllar sonra erkeklerle ya tamamen ilişki kurmuyor ya da kendisine zarar veren ilişkilerin içine giriyor. Burada yazar çok önemli bir şey söylüyor. Travma yaşayan insanlar çoğu zaman travmayı yeniden yaşamayacakları ilişkileri seçmekte zorlanabiliyor. Çünkü travma insanların normal olduğunu düşündüğü ilişki algısını bozuyor. Macklin örneği özellikle ağır travmalarda yalnızca bilişsel farkındalığın yeterli olmayabileceğini, kişinin güven duygusunu yeniden inşa etmesi, öfkesinin sağlıklı şekilde işlemesi ve yeni ilişki deneyimleri yaşaması gerektiğini gösteriyor. Yazar bu nedenle bu gibi bazı şemalarda profesyonel destek ve uzun süreli terapiyi özellikle öneriyor. Bu noktaya kadar 11 şemayı tek tek inceledik ve bence kitabın en büyük başarısı burada ortaya çıkıyor. Jeffrey Young bize sadece işte sorunlarını demiyor. Sonra kitabı bitirmiyor. Tam tersine her şema için ayrı ayrı çözüm yolları sunuyor. Yani kitap yalnızca teşhis koymuyor. Tedavi planı da hazırlıyor. Çünkü insan kendisini okurken yalnız hissetmiyor. Demek ki bunun bir adı varmış. Demek ki bunu yaşayan tek kişi ben değilmişim. Demek ki değişebilirmiş diyebiliyor. Şimdiye kadar şemaların nasıl oluştuğunu anlattım. Hayatımızı nasıl yönettiklerini gördük. 11 yaşam tuzağını tek tek açıkladım. Ama bütün bunlar bizi tek bir soruya getiriyor. Peki bunlardan nasıl kurtulacağız? İşte kitabın en değerli tarafı tam burada başlıyor. Çünkü yazar yalnızca problemi anlatmıyor. Çözümün neden bu kadar zor olduğunu da açıklıyor. Ve açıkçası bu bölüm beni kitabın diğer bütün bölümlerinden daha fazla etkiledi. Çünkü burada çok acı ama çok gerçek bir cümle kuruyor. İnsanlar değişmek istemedikleri için değişemezler sanıyoruz. Oysa çoğu insan değişmeyi çok ister. Asıl sorun beynin eski yolları kullanmaya devam etmesidir. Bu bana çok anlamlı geliyor. Çünkü hayatımızda hep bunu görüyoruz. Sigaranın zararlı olduğunu biliyoruz ama insanlar bırakamıyor. Sporun faydalı olduğunu biliyoruz ama başlayamıyoruz. Toksik ilişkinin bize zarar verdiğini biliyoruz ama ayrılamıyoruz. Demek ki bilgi tek başına yeterli değil. Bilgi ile davranış arasında çok büyük bir mesafe var. Kitaptaki en önemli kavramlardan biri de şu. Jung'a göre insanlar şemalarını 3 farklı şekilde sürdürüyor. İlk yol şemaya teslim olmak. İkinci yol şemadan kaçmak. Üçüncü yol ise şemayı aşırı telafi etmeye çalışmak. Şemaya teslim olmak en yaygın olanı. Burada kişi şemanın söylediklerine inanıyor ve hayatını ona göre yaşıyor. Terk edilme şeması olan biri kendisini terk edecek insanlarla ilişki kuruyor. Kusurluk şeması olan biri kendisini sürekli eleştiren insanların yanında kalıyor. Boyun eğicilik şeması olan biri hayatı boyunca hayır diyemiyor. Yani kişi şemanın yazdığı senaryoyu oynamaya devam ediyor. Ve burada en acı olan şey şu, kişi çoğu zaman bunu bilinçli yapmıyor. Tam tersine o ilişkiyi doğru ilişki sanıyor. O davranışı karakteri sanıyor. Bu yüzden de değişmesi gerektiğini fark etmiyor. İkinci yöntem biraz daha ilginç. Şemadan kaçmak. Burada kişi şemayı tetikleyecek her şeyden kaçıyor. Reddedilmekten korkuyorsa hiç ilişkiye başlamıyor. Başarısız olmaktan korkuyorsa hiç girişimde bulunmuyor. Eleştirilmekten korkuyorsa hiç üretmiyor. İnsanlarla yakınlaşmaktan korkuyorsa yalnız yaşamayı seçiyor. İlk bakışta bu güvenli görünüyor. Çünkü gerçekten acı yaşamıyor. Ama aslında mutluluğu da yaşamıyor. Çünkü acıdan kaçarken hayattan da kaçıyor. Bence bu çok önemli bir adım. Hayatta bazı riskleri almadan hiçbir yakınlık kuramıyoruz. Hiçbir başarı elde edemiyoruz. Hiçbir sevgi yaşayamıyoruz. Bunu küçük bir örnekle düşünelim. Diyelim ki köpeklerden korkuyorsunuz. Siz de bütün hayatınız boyunca köpek olan sokaklara girmiyorsunuz. İlk bakışta korkunuz azalır gibi görünüyor ama gerçekte azalmıyor. Çünkü beyniniz hiç öğrenemiyor. Şemada tam böyle çalışıyor. İnsan yakın ilişkilerden kaçtıkça yakınlığın güvenli olabileceğini hiç deneyimleyemiyor. Dolayısıyla eski inanç olduğu gibi kalıyor. Üçüncü mekanizma benim en ilginç bulduğum aşırı telafi etmek. Çünkü dışarıdan bakınca tam tersini görüyorsunuz. Mesela çocukken kendisini çok güçsüz hisseden biri yetişkin olduğunda herkesi kontrol etmeye çalışabiliyor. Çocukken aşağılanan biri sürekli üstün görünmeye çalışabiliyor. Çocukken değersiz hisseden biri herkes tarafından hayran olunmak isteyebiliyor. Dışarıdan bakınca çok özgüvenli görünüyor ama yazar diyor ki
bu gerçek özgüven olmayabilir. Sadece eski yaranın üzerini örtme çabası olabilir. Bu bana çok çarpıcı geldi. Çünkü bazen insanların en güçlü görünen tarafı en büyük yaralarını gizlemek için kullandıkları maskelerdir. Yazar çok önemli bir noktanın altını çiziyor. Şema değiştirmenin ilk adımı onu yakalamaktır. Yani zihniniz konuşmaya başladığında onu fark etmek. Mesela telefona geç cevap verdi. Zihniniz hemen kesin beni terk edecek dedi. İşte tam burada duruyorsunuz ve kendinize soruyorsunuz. Bu gerçekten şu anın gerçeği mi yoksa çocukluğundan gelen eski bir ses mi konuşuyor? İşte farkındalığın tam burada başlıyor. Ve bence psikolojinin en güçlü tarafı da bu. İnsan zihnini izlemeyi öğreniyor. Eskiden zihni onu yönetiyordu. Şimdi ise o zihnini yönetmeye başlıyor. Kitapta hoşuma giden başka bir nokta da şu. Jung şemalarla savaşın demiyor. Onları tanıyın diyor. Çünkü basılan şeyler genellikle güçlenir. Ama anlaşılan şeyler yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlar. Bu bana psikolojinin genel yaklaşımını hatırlatıyor. Duygular düşman değildir. Korkular düşman değildir. Travmalar düşman değildir. Onları görmezden gelmek asıl problemdir. Kitabın klasik terapi yaklaşımlarından ayrıldığı nokta da şurada. Jung sadece düşünceleri değiştirmeye çalışmıyor. Duygularla da çalışıyor. Davranışlarla da çalışıyor. Ve en önemlisi çocukluk anılarıyla da çalışıyor. Çünkü bazı yaralar sadece mantıkla iyileşmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Biri size artık korkma dedi diye korkunuz geçmiyor. Üzülme dedi diye üzüntünüz bitmiyor. Geçmişi unut dedin diye travmanız silinmiyor. Demek ki insan zihni mantıken daha karmaşık çalışıyor. Kitapta sık sık kullanılan yöntemlerden biri de imgeleme çalışmaları. İlk başta kulağa biraz ilginç geliyor ama mantığı oldukça güçlü. Kişi çocukluk anısını yeniden zihninde canlandırıyor. O olayı tekrar görüyor, tekrar hissediyor ama bu kez yalnız değil. Artık yetişkin hali de orada. Terapist de orada ve çocukken söylemediği şeyleri söylemeye başlıyor. Sınır koruyor, öfkesini ifade ediyor. Kendini koruyor yani. Jung'un amacı geçmişi değiştirmek değil, geçmişin zihnindeki anlamını değiştirmek. Bence bu ayrım çok önemli. Çünkü yaşanan olay değişmiyor ama o olaya yüklediğimiz anlam değişebiliyor. Ve bazen insanın bütün hayatı tam da bu anlam değiştiğinde dönüşmeye başlıyor. Kitabın sürekli vurguladığı başka bir nokta daha var. Sadece düşünmek yetmiyor. Davranış değişmeli. Boyun eğicilik şemanız varsa bir gün birine hayır demeniz gerekiyor. Terk edilme şemanız varsa sağlıklı ilişkiyi seçmeniz gerekiyor. Başarısızlık şemanız varsa korksanız bile denemeniz gerekiyor. İşte bu yüzden değişim rahatsız edici. Çünkü yeni davranış eski beynin hiç sevmediği bir şey. Beyin güvenli alandan çıkmak istemiyor. Ama tam da gelişim o güvenli alanın dışında başlıyor. Şimdiye kadar kitabın anlattığı sistemi ayrıntılı şekilde size anlattım. Şimdi biraz kitabın dışına çıkıp daha geniş bir bakış açısından bakalım. Çünkü bence iyi bir kitap incelemesi yalnızca kitabın ne anlattığını söylemez. Aynı zamanda şu soruya da cevap verir. Bu kitap gerçekten vaat ettiği şeyi başarıyor mu? Ben bu soruya büyük ölçüde evet cevabını veriyorum. Ama eleştirilebilecek bazı yönleri de var. Önce güçlü taraflarından başlayayım. Bence bu kitabın en büyük başarısı size yeni bir insan olmayı öğretmemesi. İlk önce mevcut insanı tanıtması. Bu çok önemli bir fark. Çünkü günümüzde birçok kişisel gelişim kitabı size sürekli yeni alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyor. Sabah erken kalk, meditasyon yap, spor yap, şükret, olumlu düşün, plan yap, hedef koy. Bunların hiçbirine karşı değilim. Hepsi değerli öneriler. Ama Jung çok farklı bir soru soruyor. Bütün bunları neden sürdüremiyorsun? İşte kitabın odak noktası tam olarak burası. Çünkü bazen problem disiplin değildir. Problem içeride çalışan görünme sistemdir. Eğer kişi kendisini değersiz hissediyorsa en iyi plan bile uzun süre çalışmıyor. Çünkü bilinçaltındaki ses sürekli boşuna uğraşıyorsun diyor. İşte kitap tam bu sese ulaşıyor. Ve bence bu kitabı diğer kişisel gelişim kitaplarından ayrılan şey de bu. Kitap size bahane de vermiyor. Bu da çok hoşuma giden başka bir tarafı. Bazı psikoloji kitaplarını okurken insan demek ki bütün suç ailemde diye hissedebiliyor. Ama yok böyle bir yaklaşım kullanmıyor. Evet çocukluğun önemini sürekli vurguluyor. Ama aynı zamanda yetişkin sorumluluğunu da hatırlatıyor. Geçmiş senin suçun olmayabilir. Ama bugünkü hayatının sorumluluğu artık sende. Bence bu çok dengeli bir yaklaşım. Çünkü iki uç da tehlikeli. Bir tarafta hiçbir şey çocuklukla ilgili değil diyen insanlar var. Diğer tarafta her şey ailem yüzünden diyen insanlar var.
Jung bu ikisinin ortasında duruyor. Geçmişi inkar etmiyor ama geleceği de geçmişe teslim etmiyor. Kitabı okurken beni en çok içine çeken şeylerden biri de vaka örnekleri oldu. Patrick, Jack, Madeline, Heather, Carlton, bu karakterlerin ortak özelliği hiçbirinin kusursuz olmaması, hiçbirinin kahraman olmaması. Hepsi gerçek insanlar gibi hata yapıyorlar. Aynı döngülere tekrar tekrar giriyorlar. Bazen terapi sırasında bile geri düşüyorlar. İşte bu yüzden hikayeler inandırıcı geliyor. Çünkü gerçek değişim de zaten böyle oluyor. Bir sabah uyanıp tamamen farklı biri olmuyorsunuz. Bazen 2 adım ileri gidiyorsunuz, sonra bir adım geri, sonra tekrar ileri. Jung bunu gizlemiyor ve bence bu dürüstlük kitabın güvenilirliğini arttırıyor. Bence kitabın ikinci büyük başarısı da şema terapiyi halkın anlayabileceği dille çevirmiş olması. Şema terapi aslında oldukça kapsamlı ve teknik bir yaklaşım. Akademik makalelerini okumaya kalkarsanız muhtemelen ilk birkaç sayfada sıkılırsınız, yorulursunuz. Ama bu kitapta karmaşık kavramlar bir ilişki örneğiyle, bir aile hikayesiyle, bir iş hayatı örneğiyle anlatılıyor. Dolayısıyla psikoloji eğitimi olmayan biri bile bu kitabı rahatlıkla takip edebiliyor. Bence bilimsel bilginin en değerli hali de budur. İnsanların anlayabileceği dile çevrildiği zaman. Peki kitabın hiç mi eksik tarafı yok? Bence var ve bunları konuşmak da önemli. Çünkü hiçbir kitap kusursuz değildir. İlk eleştirim şu olurdu. Kitap bazı bölümlerde tekrar ediyor. Özellikle şemaların tanıtıldığı kısımlarda aynı mantık farklı örneklerle yeniden anlatılıyor. Bunun avantajı konu daha iyi oturuyor ama dezavantajı da bazı okuyucular için tempo düşebiliyor. Ben olsam bazı tekrarları biraz kısaltırdım. İkinci eleştirim kitap zaman zaman okuyucuya fazla sorumluluk yükleyebiliyor. Bunu yanlış anlamayın. Sorumluluk almak çok önemli. Ama bazı ağır travmalarda yalnızca kitap okuyarak değişim mümkün değil. Jung bunu aslında kitabın içinde de açıkça söylüyor. Özellikle istismar, ağır ihmal, kronik travma ya da karmaşık ilişki örüntülerinde profesyonel destek gerekebileceğini vurguluyor. Örneğin Maitland vakasının sonunda bazı insanların değişiminin uzun zaman aldığı ve terapist ya da destek grubu yardımının önemli olduğunu özellikle belirtiyor. Bence bu çok önemli. Çünkü son yıllarda psikoloji içerikleri bazen doğru kitabı okursam iyileşirim algısı oluşturuyor. Keşke bu kadar kolay olsaydı. Bazı yaralar gerçekten profesyonel destek gerektiriyor ve bunun utanılacak hiçbir tarafı da yok. Kitap günümüzde hala geçerli mi diye sorarsanız benim cevabım kesinlikle evet. Hatta ilginç bir şekilde kitabın yazıldığı döneme göre bugün daha da anlamlı hale geldiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü artık karşılaştırma kültürü hayatımızın merkezinde. Sosyal medya sürekli bize daha başarılı ol, daha güzel görün, daha üretken ol, daha fazla kazan, daha fazla oku, daha fazla çalış diyor. Bu sürekli daha fazla mesajı yüksek standartlar şemasını besliyor. Aynı şekilde sosyal medyadaki onay kültürü de kusurluluk ve terk edilme şemalarını tetikleyebiliyor. Bir paylaşım az beğeni aldı diye kendisini değersiz hisseden insanlar görüyoruz. Mesajına geç cevap verildi diye terk edildiğini düşünen insanlar görüyoruz. Yani teknoloji değişti ama insan zihni çok değişmedi. Bu yüzden kitap hala güncelliğini koruyor. Kitap boyunca aklımda sürekli tek bir soru vardı. Acaba gerçekten özgür müyüz? Çünkü kitabın anlattığı şemalar bazen o kadar güçlü ki insan seçim yaptığını sanıyor ama aslında yıllar önce öğrenilmiş bir kalıp karar veriyor. Bu biraz ürkütücü ama aynı zamanda umut verici. Çünkü eğer sorun karakterimiz değil de öğrenilmiş bir örüntüyse o zaman değişme ihtimali de var demektir. Ve bana göre kitabın en güzel mesajı tam olarak bu. İnsan değişebilir. Ama önce neden aynı hayatı tekrar tekrar yaşadığını anlaması gerekiyor. Bu kitabı özellikle şu insanlara öneriyorum. Sürekli aynı ilişki sorunlarını yaşayanlara, neden hep aynı tip insanlara çekiliyorum diye düşünenlere, çocukluğunun bugünkü hayatını etkilediğini hissedenlere, sürekli kendini eleştirenlere, hayır diyemeyenlere, başarılarına rağmen mutlu olamayanlara, kendini değersiz hissedenlere ve psikolojiye ilgi duyan ama akademik kitaplardan çekinenlere. Çünkü bu kitap yalnızca bilgi vermiyor. İnsanın kendi hayatına aynatıyor. Ve bazen bir insanın ihtiyacı olan şey tam da bu. Yeni tavsiyeler değil, kendisini ilk kez gerçekten görebilmek. Bir kitabı bitirdiğimde genellikle şu soruyu sorarım. Bu kitap bana yeni bir bilgi mi verdi yoksa kendime yeni bir göze bakmayı mı öğretti? Jeffrey Young'un Hayatı Yeniden Keşfedin kitabı benim için ikinci gruba giriyor. Çünkü kitap bittikten sonra insan yalnızca
psikoloji hakkında daha fazla şey öğrenmiş olmuyor. Aynı zamanda günlük hayatına farklı bakmaya başlıyor. Arkadaş seçimlerine, ilişkilerine, anne babasıyla olan iletişimine, çocuk yetiştirme anlayışına, hatta kendi iç sesiyle kurduğu ilişkiye bile. Ve bence iyi psikoloji kitaplarının ortak özelliği tam olarak budur. Kitabı kapatırsınız ama kitap sizi bırakmaz. Kitabı tek cümleyle özetlemem gerekseydi şöyle derdim. Çocukluk kader değildir. Ama çocukluğu anlamadan yetişkinliği değiştirmek de çok zordur. Bence Jeffrey Young'un bütün sistemi bu cümlede saklı. Kitap hiçbir zaman geçmişe saplanıp kalmayı önermiyor. Saatlerce çocukluğunuzu düşünün demiyor. Anne babanızı suçlayın demiyor. Hayatınızı travmalarınız üzerinden tanımlayın demiyor. Tam tersine evet geçmiş seni etkiledi ama artık kendi hayatının direksiyonuna yeniden geçebilirsin diyor. Bu kitabı okurken sürekli düşündüğüm başka bir konu daha vardı. İnsan neden kendisini görmekte bu kadar zorlanıyor? Bence bunun cevabı oldukça basit. Çünkü insan kendi zihninin içinden bakıyor. Balık suyu fark etmez ya, biz de kendi düşünme biçimimizi fark etmiyoruz. Sürekli eleştirel düşünen biri bunu objektif olmak sanıyor. Sürekli fedakarlık yapan biri bunu iyi insan olmak sanıyor. Kimseye güvenmeyen biri bunu tedbirli olmak sanıyor. Mükemmeliyetçi biri bunu disiplin sanıyor. Oysa bazen bunların hepsi şemanın farklı yüzleri olabiliyor. İşte kitabın en büyük katkısı burada. İlk kez o görünmez filtreyi görünür hale getiriyor. Bugün psikoloji dünyasında yüzlerce farklı terapi yaklaşımı var. Davranışçı terapi, psikanaliz, kabul ve kararlılık terapisi, bilişsel davranışçı terapi ve daha birçok yaklaşım. Peki çember terapi neden bu kadar ilgi görüyor? Bence bunun en önemli sebebi insan davranışına tek bir açıdan bakmaması. Jung sadece düşüncelerimizi incelemiyor, duygularımızı da inceliyor. Davranışlarımızı da, ilişkilerimizi de, çocukluğumuzu da, bugünkü seçimlerimizi de inceliyor. Yani insana parçalarak değil, bir bütün olarak anlamaya çalışıyor. Bu bana oldukça kıymetli geliyor. Çünkü gerçek hayatta zaten böyle. Hiçbir insan yalnızca düşüncelerinden oluşmuyor. Ya da yalnızca çocukluğundan ya da yalnızca bugünkü davranışlarından oluşmuyor. Hepsi birbirine bağlı. Bence kitabın öğrettiği en önemli şey şu. İnsan davranışlarının büyük kısmının bir nedeni vardır. Biz çoğu zaman davranışlara bakıyoruz. Neden hep yanlış insanları seçiyor? Neden hayır diyemiyor? Neden bu kadar kıskanç? Neden bu kadar kontrolcü? Neden bu kadar mükemmeliyetçi diye soruyoruz. Kitap ise davranıştan önce ihtiyaca bakıyor. Çünkü her davranış bir zamanlar işe yaramış olabilir. Mesela çocukken sessiz kalmak sizi korumuş olabilir. Fedakar olmak sevgi kazanmanızı sağlamış olabilir. Sürekli başarılı olmak eleştirilmemenizi sağlamış olabilir. Ama yetişkinlikte aynı davranışlar artık size zarar vermeye başlıyor. Bir zamanlar sizi hayatta tutan şey bugün yaşamanızı engelliyor olabilir. Bu kitabı yalnızca kendimiz için okumamalıyız bence. Anne baba olan herkes için de çok önemli. Çünkü kitap bize sürekli şunu hatırlatıyor. Çocuklar söylediklerimizi değil, yaşattıklarımızı öğreniyor. Onlara sana güveniyorum demek güzel ama hiçbir karar vermelerine izin vermiyorsak verdiğimiz mesaj farklı oluyor. Seni seviyorum demek güzel ama sevgiyi sadece başarılı olduklarında gösteriyorsak çocuk başka bir şey öğreniyor. Sevilmek için kusursuz olmalıyım diyor. İşte birçok şema tam da burada doğuyor. Bu yüzden kitabı okurken sadece kendi çocukluğumuzu değil, gelecekte bırakacağımız izlere de bakmalıyız. Eğer kitabı geliştirme şansım olsaydı tek bir şey değiştirirdim. Modern dünyaya daha fazla örnek eklerdim. Çünkü kitap ilk yazıldığında sosyal medya yoktu. Algoritmalar yoktu. Sürekli çevrim içi yaşamak yoktu. Bugün ise şemalar bambaşka şekillerde tetikleniyor. Instagram'da başkalarının hayatını izliyoruz. Herkes başarı hikayesi anlatıyor. TikTok'ta herkes mutlu görünüyor. YouTube'da herkes üretken görünüyor. Sonra dönüp kendi hayatımıza bakıyoruz da kendimizi eksik hissediyoruz. Bence bugün yazılsaydı yazar bu dijital karşılaştırma kültürüne de mutlaka ayrı bir bölüm ayırıyordu. Kitabı bitirdiğimde aklımda kalan tek cümle şu oldu. Hayatımızı değiştiren olaylar değil, o olaylara yüklediğimiz anlamdır. Bu gerçekten çok güçlü bir fikir. Çünkü aynı olayı yaşayan iki insan tamamen farklı hayatlar yaşayabiliyor. Birisi babam beni eleştirdi deyip hayatına devam ediyor. Diğeri demek ki ben değersizim diye düşünüyor. Olay aynı ama anlam farklı ve yıllar sonra hayatları tamamen farklı oluyor. Jung işte tam bu anlam katmanına iniyor. Bu kitap hoşunuza gittiyse kişisel görüşüm, insanın anlam arayışı, bağlanma,
Beden Kayıt Tutar ve Çocukluğun İzi gibi eserlerle birlikte okumanız olur. Travmanın insan yaşamındaki anlamını, bağlanma örüntülerini, travmanın bedeni nasıl etkilediğini ve erken yaşam deneyimlerinin yetişkinlik üzerindeki etkisini farklı açılardan ele alan kitaplar bunlar. Birlikte okununca insan davranışını çok daha geniş bir bakış açısından değerlendirmek mümkün oluyor. Bu kitapların hepsinin incelemesini kanalımda çekeceğim. Belki de bu videodan sonra kendinize şu soruyu soracaksınız. Ben gerçekten seçimlerimi özgürce yapan biri miyim? Yoksa yıllar önce çocukken yazılmış bir senaryoyu sadece farklı oyuncularla tekrar mı ediyorum? Eğer bu soru aklınızda kaldıysa bence bu video görevini yerine getirmiş demektir. Çünkü bazen değişim yeni bir şey öğrenmekle başlamaz. Kendimize ilk kez dürüstçe bakabilmekle başlar. Ve belki de Jeffrey Young'un bize vermek istediği en büyük mesaj tam olarak şu. Hayatınızı yeniden keşfetmek, yeni bir hayat bulmak değildir. Bugüne kadar neden aynı hayatı tekrar tekrar yaşadığınızı fark etmektir. Fark ettiğiniz anda ise belki de ilk kez gerçekten seçim yapmaya başlarsınız. Bu videoyu sonuna kadar izlediysen gerçekten değişimi istediğini düşünüyorum ve seni tebrik ediyorum. Videoyu izlerken kağıt kalem kullan dedim. Kitabı okurken de mutlaka kağıt kalem kullan, not al. Kitabı 4 kere okumuş biri olarak söylüyorum. Zaten kitabın içinde testler var. Onları çözdükçe kendini daha iyi anlayacaksın. Yetmeyecek, benim gibi her sene bir daha okuyacaksın bu kitabı. Buraya kadar izlediysen anlattıklarım sende hangi duygular uyandırdı yorumlarda yaz, konuşalım. Bir de videonun başında senden videoyu beğenmeni istemiştim. Unuttuysan tekrar hatırlatıyorum. Son olarak bu videonun faydalı olacağını düşündüğün arkadaşınla bu videoyu paylaş. Yorumlarda düşüncelerini yaz. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatta kalın.